Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün herringbone tekniğiyle bileklik yapımını öğreteceğim size. Malzemelerimiz 2 renk kum boncuk ve 4 numara Çin kristali kullanacağız. 4 tane boncuk alarak başlıyoruz. Hiç düğüm yapmadan şu 2 boncuğun içinden bu şekilde bir daha geçiyoruz. Ve tekrar sağ tarafa doğru, aşağıya doğru boncukların içinden bir daha geçiyoruz. Bu aynı zamanda düğüm gibi oldu. Şimdi bundan sonra 2 boncuk alıp ipimiz nereden çıktıysa tam tersinden ipe doğru gelerek şu şekilde işliyoruz. Fakat ip arada kaldı. İpin yanındaki boncuklardan yukarı çıkartıyoruz. Herringbone tekniğinde çift sayı olması çok önemli. Tek sayıyla çalışılmıyor. Ben bu çalışmada 6 boncuk kullanarak çalışacağım. O yüzden bu ilk zeminin 6 tane olana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. 2 tane daha boncuk aldım. İpim nereden çıktıysa arkadan onu takip ediyorum. Ve ipim arada kaldığı için yeni taktığım boncukların içinden bir daha geçerek ipimi o boncuğun içine ve sıranın başına getirmeye çalışıyorum. Tekrardan 6 olana kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Şu an 5 oldu. 2 tane daha alacağım. Ve şimdi alt zeminim hazır. Bu çalışmada özellikle misina kullanmanız gerekiyor. 2 boncuk alıp ikinciye giriyorum. Alta kadar. Yan boncuklardan da yukarı çıkıyorum. Tekrar 2 boncuk alıyoruz. Alta kadar inip yandan yukarı çıkıyoruz. Tekrar 2 boncuk alıyoruz. En sonda duran 2 boncuktan aşağıya iniyoruz. Bu sıramızı tamamladık. Bu ipimizi de kesiyoruz. Şimdi buradan yukarı çıkmak için bir boncuk atlayıp şu 2 boncuğu kullanıyoruz yukarı çıkarken. Bundan sonra bir daha o kadar aşağıya inmeyeceğiz. O yüzden 2 tane boncuk alıp ikinci boncuğun üstünden, üçüncü boncuğun altından geçiyoruz. Burayı tekrar ediyorum. Şöyle. Tekrar 2 tane boncuk aldım. İpim bu boncuktan çıkıyor. Onun yanında duran boncuğun üstünden, solda duran boncuğun altından yukarı çıkıyoruz. Herringbone tekniğinin örgüsü bu şekilde. Burada sadece boncuğun üstünden geçiyoruz. Döndürüyoruz elimizde. Şöyle. Ve ipimiz bu boncuktan çıkıyor. Biz aynı boncuktan geri çıkarsak sökülür. O yüzden üstteki boncuğu kullanıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Delikler yukarı bakacak vaziyette oluyor. Şu şekilde. Üstten görünüşü de bu şekilde. Şimdi bir miktar örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Bu boncuğun üstünden. İlk sıraları atlattıktan sonra diğer sıraları, ilk 2 sırayı atlattıktan sonra diğer sıraları örmek daha kolay. Bir de şu da sizi yanıltmasın. Bir sıra sonra topluyor örgü kendini. O yüzden burası boşluk duruyor şu an. Ama ben şu işlemi yaptığımda, yani yeni bir boncuk taktığımda bu sıra toparlanıyor. Yani geriden örülüyor aslında. Siz örüyorsunuz ama bir geride ördüğünüz örgüyü toparlıyorsunuz. Şimdi ben yaklaşık 9 sıra ördüm. 10. sırada diğer renk, koyu renk boncuğumu koyuyorum. Şu şekilde. Dönüyorum. Bir tane kristal, 2 tane koyu renk kum boncuk aldım. Kum boncukları almadan kristalden geri dönüyorum ve normal örgümü yapıyorum. Tekrar kristal aldım. 2 tane kum boncuk aldım koyu renkte. Kum boncukları almadan kristalden geri dönüp normal örgümü örüyorum. Burada kristalin ve baştaki kumun içinden bir daha çıkıyoruz. Şu şekilde. Artık koyu renk boncuk kullanmayacağım. Normal boncuğumu alıp bunun üstünden sol taraftaki boncuğun altından girerek normal örgüme başladım.
Bu şekilde örgümüze yeterli uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Böyle top olacak şekilde. Ve buradan kristalin içinden geçtim. En görünmeyeceği yere koymaya çalışıyorum onu. Buradan da tekrar kum boncuklarının içinden geçerek yavaş yavaş geçerseniz hem boncuk kırılmamış olur. En başa kadar geldim. Şimdi artık daha boncukların içini hiç kullanmayacağım. Şu aradaki ipleri kullanacağım. O yüzden hiç boncuk kırılma riskim de olmayacak. Mıknatıslı bu kapama şu şekilde. Bu şekilde koyuyorum ve şuradan bu şekilde başlıyorum dikmeye. Bu şekilde dikiyorum. Diktikten sonra ipimi yok etmem gerekiyor. Onu da yine boncukların içinden gezerek yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Yine aynı şekilde karşı tarafı dikeceğim. Öncelikle çakmağımla minik bir top yapıyorum. Şimdi öncelikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yuvası var mıknatısın. Şöyle bakın. Böyle olmuyor. Gördünüz mü? Bu şekilde olması gerekiyor. O yüzden dikerken tavsiyem önce bunu buraya koyup o şekilde dikmeniz. Yanlış dikmemek adına. Şöyle. Bunu ayarladıktan sonra açabilirsiniz artık burayı. Yine buradaki ipleri kullanarak dikiyoruz. Şu aradaki ipleri. Hiç boncukların içine girmiyoruz. Boncuk kırılma riski olmuyor. Şu şekilde bitirdik. Bu şekilde kullanabileceğiniz şık bileklikler hazırlayabilirsiniz kendinize. Bizi izlemeye devam edin.